Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sarımsaklı mini pideler, Ramazan pidesi de diyebiliriz. Son derece yumuşak, lezzetli, hem kahvaltıda hem akşam yemeğinde yiyebileceğiniz, kullanabileceğiniz çok lezzetli bir pide çeşidi. Çorbaların yanında ikramlık böyle porsiyonluk kişi başı yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı da çok kolay. Malzeme listesini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Tarifim için öncelikle karıştırma kabıma 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyumu alıyorum. 1 su bardağı da yine oda sıcaklığında olan sütümü ilave ediyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Ve 1 paket kuru instant maya kullanıyorum. Mayayı sıvı karışımın içinde şöyle bir karıştırdıktan sonra kullanacağım unun bir kısmını sıvı karışıma ekliyorum. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyoruz. Onu da unun üzerinden ilave ediyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Öncelikle bu sıvı malzemeleri ve az miktar unumuzu şöyle bir bulamaç haline getirelim. İyice bir harmanlansınlar. İçindeki şeker, tuz erisin. Daha sonra üzerine kalan unumuzu kısım kısım ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Toplamda klasik su bardakları ile 200 milimlik su bardaklarıyla 5 su bardağı un kullandım. Hamurumu iyi bir şekilde yoğurdum. Güzel, iyice yoğurun. En azından bir 3-4 dakika. Özlü, güzel bir hamur olsun. Bu arada hamurumuz böyle çok katı, elinizden sıyrılan kıvamda bir hamur değil. Hafif elinizi tutmalı. Birazcık böyle yapışkan bir kıvamda. Şimdi yoğurduğum hamurun üzerine bir streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken pidenin üzerine kullanacağımız sosu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı böyle tepeleme dolu tereyağını erittim. Üzerine öncelikle bir 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağı miktarı kontrollü bir şekilde eklenmeli. Aslında göz kararı eklenebilecek bir ürün. Çünkü koyduğunuz maydanozun miktarı yağ oranını değiştirecektir. Şimdi yağların üzerine bir büyük diş sarımsak rendelemiştim. Onu ilave ediyorum. Son olarak ince ince kıymış olduğum, toplamda böyle kıyılmış hali 1 yemek kaşığı tepeleme dolu maydanozumu da yağ karışımına ekliyorum. Lezzet vermesi için bir fiske tuz çekiyorum. Çok az. Şöyle bir karıştırdım. Bakın bayağı bir yoğun koyu oldu. Onun için ben çok az daha zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Yani toplamda bu eklediğim yağlarla birlikte ortalama 4 yemek kaşığı yağ kullanmış oldum. Yağı az gelmesin çünkü sürmekte zorlanırsınız. Ama bol olmasında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hazır olan sosu da kenara çekiyorum. Hamurla birlikte beklemeye bırakıyorum. Bekledikçe maydanozun, sarımsağın aroması yağa daha güzel geçiyor. O nedenle mutlaka önden hazırlayın. Ortalama 40 dakika kadar sonra hamur çok güzel bir şekilde mayaya gelmişti. Şimdi dikkatli bir şekilde üstteki streç filmi alıyorum çünkü biraz yapışmış. Onun üzerindeki hamurları da yine toplayıp kabıma ilave ettikten sonra hamuru biraz un serptiğim tezgahın üzerine güzelce kaptan aktarıyorum. Bakın hamurun kıvamını görüyorsunuz. Dinlenince de iyice kendini bırakmış. Daha güzel bir şekilde özlenmiş. Ve bayağı bir cıvık. Hafif böyle arada elimi de una batırarak hamuru güzelce kaptan sıyırıp toparladım. Çok katı yaparsanız pideler birazcık kuru ve sert olacak. O yüzden lütfen bu noktada çok dikkatli olun. Hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Havasını iyice alıyorum. Elimin altına şöyle hafifçe bir rulo yapıyorum. Ve böyle avuç içi kadar çok büyük olmayan bezeler yapıyorum. İsterseniz sadece 2-3'e bölerek büyük büyük pideler de yapabilirsiniz. Ama ben böyle porsiyonluk kişi başı olsun istedim. Hem sizlere de fikir olması açısından hem de yerken artık olmuyor, ziyan olmuyor. Kişi başı porsiyon gayet ideal. Bir tanesi de bir kişiye gayet güzel yetiyor. Böyle bir mandalina büyüklüğünde ya da mandalinadan bir tık büyük diyebiliriz. Bezeler hazırladım. Ve hamurumu toplamda 11 parçaya bölmüş oldum. Yani 11 tane minik pide elde edeceğiz. Hamuru bezeledikten sonra sadece 5 dakika kadar dinlendirdim. Kendini bırakması için, rahat işlem yapabilmek için. Ve daha sonra tezgahımı çok az böyle unladım, ince bir tabaka. Parmak uçlarımı da un kasesine batırarak hamurun üzerinden böyle rastgele, gelişi güzel parmak uçlarımla tırnak izleri yaptım. Hani tırnak pide yapar gibi ama belli bir hizaya, düzene sokmaya uğraşmanıza hiç gerek yok. Böyle rastgele etrafına çevire çevire parmak uçlarınızla iyice bastığınızda hamur zaten yayılıp açılıyor, kendini bırakıyor, çok güzel bir şekilde şekil alıyor. Bir de şekil verirken bu alt yerde olan beze yaparken alt yere getirdiğimiz ek yerini mutlaka üste getirin. Böylece zaten üstünden parmağınızla şekil verip iz yapacağınız için o ek yerleri de hiç görünmeyecek. Pidenin altı da çok düzgün bir şekilde pişecek.
Şekil vermesi de gerçekten çok keyifli ve çok kolay. Şimdi bütün pide hamurlarını yağlı kağıt sermiş olduğum tepsilerime aldıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz sosu sürüyoruz. Bu sos ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor aslında. O yüzden ben de ilk baştan bol bol sürmek istedim. Ama ikinci tepsiye geçtiğimde sosun bayağı azaldı. Yetmeyeceğini düşündüm ki öyle de oldu. Yetmeyecekti neredeyse. Ben de o nedenle üzerine hiç yağ eklemek istemedim tekrar. Yan tepsideki bol sürmüş olduğum pidelerin üstünden yağları böyle fırçayla alarak eksik kalan yerleri tamamladım. İsterseniz baştan 4 yemek kaşığı değil de 5 yemek kaşığı yağ ile hazırlarsanız bütün hamurlara çok daha rahat bir şekilde, güzel bir şekilde yetirirsiniz. Hazırladığım pidelerin bir tepsinin üzerine böyle ortalarına birer küp kaşar peyniri koydum. Üstüne rende olarak da serpiştirebilirsiniz. Ya da ne bileyim farklı şekillerde. Ama çok lezzet veriyor. Bu da size fikir olsun istedim. Bunu da göstermek istedim. Özellikle yazın domates çorbasının yanında çok güzel bir alternatif olacaktır. Güzel bir sunum olacaktır böyle kaşarlı minik pideler. Ve daha sonra hazır olan pide tepsimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına pişmeye gönderdim. Alt üst ayar fansız olarak pişirdim. 200 derecede 15 dakika pişirdikten sonra tepsimi fırından aldım ve üzerine temiz bir bez örterek sadece bir 10-15 dakika dinlendirdim. Kendini bıraksın. Böyle daha rahat bir şekilde içini çeksin, güzel olsun diye. Ve hala sıcağı üstündeyken şöyle yumuşaklığını da göstermek isterim. Gerçekten çok nefis, böyle rahat bir şekilde bölünebiliyor. Yumuşacık, çok lezzetli pide olmuştu. Hemen şöyle daha yeni çıkmıştı aslında. Birkaç dakika olmuştu. Çok da dinlenmedi. Kaşarlı pideleri de size göstermek istedim. Şu an aşırı sıcak ama ona rağmen içini çok güzel bir şekilde çekmiş. Yumuşacık pide. Bu lezzetli pideleri daha fazla sayıda yapıp buzlukta da saklayabilirsiniz. Ramazan'ın bu ilk gününde tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapar, sevdiklerinizle sağlıkla, afiyetle tüketirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimizin sağlıklı, mutlu, bereketli sofraları olsun inşallah. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiler diliyorum.